Her büyük gücün, her büyük ailenin bir yükselişi ve kaçınılmaz olarak bir de düşüşü vardır, değil mi? İşte bugün sizi Thomas Mann'ın o unutulmaz eseri Buddenbrook'larla edebi bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bir hanedanın o görkemli cephesinin ardındaki çatlaklara, yavaş yavaş sönen bir ateşe birlikte tanıklık edeceğiz. Ve işte romanın kalbi aslında tam da bu cümlede atıyor. İçeride ne fırtınalar koparsa kopsun, dışarıya karşı o sağlam duruşu, o dış görünüşü koruma inadı. Bu Denbrook'ların bütün trajedisi, inanın bana, bu birkaç kelimede gizli. Gelin bir an için 19. yüzyıl Lübeck'ine gidelim. Görkemli bir malikanede, şık bir ziyafettesiniz. İşte Buddenbrook'ların hikayesi tam da böyle bir zirve anında her şeyin mükemmel göründüğü bir anda başlıyor. Ama o parlaklığın altında hanedanın kaderini değiştirecek olan fırtına çoktan mayalanmaya başlamış bile. Her şeyin en sağlam göründüğü o an aslında sonun ilk adımıdır. Öyleyse hikayenin başladığı o yere, Buddenbrook ailesinin gücenin doruğunda olduğu, Lübeck şehrinin adeta temel taşı sayıldığı o parlak günlere bir gidelim. Peki Buddenbrook'ların bu sarsılmaz görünen gücü nereden geliyordu? Sadece servetten değil, çok daha fazlasından. 100 yıllık adı lekelenmemiş firmaları, senatodaki koltukları ve Manx sokağındaki o devasa evleri. Bu temeller o kadar sağlamdı ki onlar sadece zengin bir aile değildi, şehrin ta kendisiydi. Ama bilirsiniz, en sağlam surlarda bile zamanla çatlaklar belirir. Bu görkemli cephenin arkasında ailenin gücünü içten içe kemiren ilk sarsıntılar yavaş yavaş hissedilmeye başlar. Ve her eski gücün karşısına er ya da geç yeni bir güç dikilir. Buddenbrook'ların karşısında da Hagenström'lar belirir. Bir tarafta gelenek, itibar ve görev bilinci, diğer tarafta ise saf hırs, modernlik ve evet acımasızlık. Bu eski dünyayla yeni dünyanın kaçınılmaz savaşıdır aslında. Fakat asıl tehlike, bilirsiniz, her zaman içeriden gelir. İşte ailenin kendi kanından iki kardeş, Thomas ve Christian. Thomas, ailenin o ağır görev mirasının vücut bulmuş hali. Christian ise bu yükü kaldıramayan, sanatçı ruhlu, kırılgan bir adam. İşte onların arasındaki o çatışma, ailenin parçalanan ruhunun ta kendisidir. Christian'ın kendi ağzından dökülen şu sözleri bir bakın. Sinirlerim çok kısa. Bu basit gibi görünen teşhis aslında her şeyi anlatıyor. Bu kısa sinirler, Buddenbrook'ların o çelik gibi iradeli görev geleneğinin tam karşısında duran, hassas, sanatsal ve kırılgan bir ruhun çığlığıdır adeta. Ve bu sanatsal sinir, bu hassasiyet sadece Christian'a özel bir durum değil, hayır. Adeta nesilden nesile aktarılan, ailenin yaşam gücünü yavaş yavaş zayıflatan karanlık bir mirasa dönüşüyor. Sağlam tüccarların yerini hayatın ağırlığı altında ezilen hassas ruhlar alıyor. Şimdi gelin odağımızı bu ağır mirası tek başına omuzlarında taşıyan adama çevirelim. Ailenin reisi, Senatör Thomas Buddenbrook. Thomas'ın omuzlarındaki yükü bir hayal edin. Sadece bir ailenin değil, 100 yıllık bir mirasın tüm ağırlığı var o omuzlarda. Aile şirketini ayakta tutmak, senatoda itibarı korumak ve her an, her saniye o mükemmel başarı maskesini takmak zorunda. Bu yük onu içten içe tüketen bir zehir gibi. Ve bu saplantının bedeli çok ağır. Thomas Buddenbrook'un hayatı, alkışları hiç kesilmeyen ama oyuncusunu yavaş yavaş tüketen bir tiyatro oyununa dönüşüyor. Sahne ışıkları söndüğünde ise o görkemli maskenin ardında sadece dipsiz bir yorgunluk ve dev bir boşluk kalıyor. Ve işte geldik son perdeye. Ailenin çöküşünün son tanığı, son erkek varis, ailenin o son kırılgan çiçeği Hanno'yu sahneye alıyoruz. Hanno'nun bütün trajedisi aslında tam da bu soruda gizli. O, oynamak için doğduğu role, taşımak için yaratıldığı o ağır mirasa tamamen yabancı. Ruhu bambaşka bir dünyaya ait bir çocuk. Düşünsenize, çevresindeki herkes ondan bir sonraki büyük tüccar, bir lider olmasını bekliyor ama Hanno'nun ruhu başka diyarlarda. Onun o narin ve aşırı hassas doğası, ticaretin acımasız dünyasında bir kalkan değil, adeta açık bir yara. O, atalarının çelikten iradesiyle inşa ettiği bu dünyaya ait değil, olamazdı. Bu acımasız dünyadan kaçabildiği tek bir yer var, müzik. Müzik onun sığınağı, onun kutsal mabedi. Fakat Hanno'nun müziğe olan bu fanatik bağlılığı, aynı zamanda ailenin, atalarının o pratik değerlerinden ne kadar koptuğunun da nihai sembolü. Yani müzik Hanno'nun kurtuluşu ama ailenin sonu oluyor. Ve böylece perde kapanıyor.
Buddenbrook hanedanının hızlı ve nihai çöküşüyle koca bir devir sona eriyor. Şu zaman çizelgesinin soğuk, acımasız hızına bir bakın. Thomas'ın ölümüyle birlikte domino taşları bir bir devrilmeye başlıyor. 100 yıllık bir firma, atadan kalma bir ev ve son varis. Hepsi sadece 3 kısacık yıl içinde tarihin tozlu sayfalarına karışıyor. İnanılmaz değil mi? Ve işte en acı darbe. Bir zamanlar güçlerinin, miraslarının, kimliklerinin simgesi olan o görkemli ev, şimdi en büyük rakipleri Hagenstrom'ların adını taşıyor. Bu sadece bir mülkün kaybı değil, bir ismin, bir kimliğin ve koca bir mirasın tamamen silinmesi. Sonunda Buddenbrook'ların hikayesi bize bu soruyu bırakıyor. Zamanın, çürümenin ve kaçınılmazlığın melankolik öyküsü. Belki de her yükseliş, daha en başından kendi düşüşünün tohumlarının içinde taşır. Ne dersiniz?